Ya bir komando için yemek, su konuşulacak bir şey midir? Bu abesle iştigaldir ya. 15 günlük görev nedir? Bir SAS komandosu için 15 günlük görev konuşulmaz. Bunlar çekirdektir. Eğitimlerimizi gerçek mermilerle ve gerçek patlayıcılarla yapıyoruz. O yüzden bizim kuruluş tarihimizden bugüne kadar görev şehidimiz yoktur. Ama eğitim şehidimiz var. Arnavutluğa geldiğimizde verilen briefingde bize demişlerdi ki boynunda altın kolye ve haç olan Arnavut mafyasıdır. Bakın bunlara çok dikkat edeceksiniz. Bir tane bot üzerimize doğru hızlı bir şekilde geliyor. Kişilerinden bir tanesinin boynunda altın kolye gördüm ve dedim ki tamam, olayı biz anladık. Ben botta bulunan 2 kişiyi kucaklayarak suya atladım. Botun içerisi, her yer kan revan içerisinde ve müthiş bir gürültü var. Bize Arnavutça neler söylediklerini Türkçe anlayabiliyordum yani o seviyede. Katıldığınız en zorlu operasyon neydi? Düşünebiliyor musunuz? Bir atık suyun içerisindeki başkası tarafından hazırlanmış bir el yapımı patlayıcıyı zararsız hale getirmeye çalışıyorsunuz. Yani orada o infilak ettiğinde benden hiçbir eser kalmayacaktır. Arkadaşa el bombasının fünyesini irtibatladım. O sırada dengesini kaybetti. Ve el bombası önümüzdeki o istikam bölüğüne ait kayalara çarptı ve tıngır mıngır önümüze doğru gelmeye başladı. ...1970 yılında İstanbul'un Şirin ilçesi Üsküdar'da dünyaya geldim. 1991 yılında SAS Özel İhtisas Kursu seçmelerine katıldım. 1992 yılında mezun olarak SAS komando oldum. SAS kursu dahil 24 yıl bir fiil SAS komando olarak görev yaptım. Şu anda da özel bir firmada yönetici olarak çalışmaktayım. SAS komandosu olmaya nasıl karar verdiniz? SAS komandosu olmak için aslında birkaç nedenim vardı. Birincisi, çocukluğumdan beri çok hareketli ortamlarda bulundum. Çok farklı spor dallarıyla uğraştım. Benim mesleğim Asubay Okulu'nda aldığım mesleki eğitim sivilde muhasebeye eş olan, yani ikmal dediğimiz bir meslekti. Hep masa başında görevimi icra etmek zorundaydım ama içimde bir alev vardı. Beni hep böyle ön saflarda bulunmaya iten, daha faydalı, daha böyle aktif hizmetler sunmaya iten bir böyle içimde patlayıcı bir kuvvet vardı. Bunu nasıl yapabilirim diye açıkçası düşünüyordum. 1990 yılında evlendiğim tarihte aslında SAS Özel İhtisas Kursu'na girebiliyordum. O sene hak kazanmıştım. Benim birçok arkadaşım da o yıl SAS Özel İhtisas Kursu'na başladılar. Tabii o zamanlar gemilerdeki, savaş gemilerindeki imkanlar da çok kısıtlıydı. Ben 48'li yatakhanede kalıyordum. Devamlı içerisi zifiri karanlıktı. Bir branda 4 tane zincirle tavana tutturulmuştu. Benim brandamın altında ikmal ambarı vardı. O yüzden devamlı kaportayı açtıkları için ikmal askerleri ben hep sola böyle meyilli yatıyordum. Tabii vardiyadan geldiğimiz için yorgun oluyorduk ama bir saatte bir asker geliyordu. Komutanım müsaade ederseniz pirinç alacağım. Komutanım müsaade ederseniz çay alacağım. Yani benim o dinlenme periyodum tamamen uykudan uyanmakla, ayağa kalkmakla geçiyordu. Bazen böyle sağa hiç dönme imkanım yoktu çünkü brandam hep böyle yamuk duruyordu. Çünkü dediğim gibi altta kaporta vardı. Sol tarafa böyle devrilerek, yani 15-20 dakika böyle terliklerin üzerinde uyuduğumu hatırlıyorum. Daha sonra ikmal askerleri beni uyandırırsa yatağıma geçiyordum. Uyandırmazlarsa o şekilde hayatıma devam ediyordum. Tabii bunun da etkisi oldu. Söylediğim gibi gemideki imkansızlıklar, arkadaşların baskısı ve yakın olma hayali, ailemle daha fazla vakit geçirme hayali. Aynı zamanda da içimde o bitmeyen bir türlü ateş beni SAS komando olmak için buraya yönlendirdi. Ben de Allah'ın izniyle başardım. SAS komandosunun görevi nedir? SAS komandosu havada, karada, su üstünde, su altında, her türlü coğrafik şartlarda ve her türlü iklim koşullarında görev yapabilen çok elit özel operasyon birimleridir. Bakın, bazı operasyon birimleri var. Bu yurt dışında olur, Türkiye'de olabilir. Belli bir alanda, karada yoğun olarak görevler icra edebilirler. Ama benim elit özel operasyon birimi tanımım bu kişilere göre değişebilir. Şimdi bu videodan sonra bazıları bana gönül koymasın. Bu benim tarifim. Ben söylediğim gibi 1991-2015 yılları arasındaki yaşadığım dönemi tanımlıyorum. Bence özel elit operasyon birimi demek bu 4 unsurda da, havada, karada, su üstünde ve su altında görev yapma bilgi ve becerisine sahip olan elit
birliklerdir. SAS komandoları da hem karada hem denizde, su üstünde, su altında görev yapabilen çok özel birliklerden birisidir. En zorlandığınız eğitim hangisiydi? Aslında bütün eğitimlerimiz çok zor. Çünkü SAS Özel İhtisas Kursu öyle ilmik ilmik bir oya gibi işlenmiş ki, yani SAS Özel İhtisas Kursu'na geldiğimiz ilk andan mürevi taktığımız o son ana kadar tüm eğitimlerimiz 24 saat için planlanmış. Hafta sonu dahi biz o baskıyı üzerimizde hissediyorduk. Ben sizinle hafta sonu nasıl baskı olur, siz evinize gidiyorsunuz diye soran arkadaşlar için bir anımı paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. SAS Özel İhtisas Kursu'na geldiğim ilk gün kurstan atılacaktım. Belki de bir rekor kıracaktım. Evli olduğumu söylediğim için gardımı indirmiştim ve SAS kursundaki hocalar bunu öyle güzel işlediler ki ben 1,5 ay bu baskıyla SAS kursuna devam etmek zorunda kaldım. Hocalarımız geldiğimizde biz ilk olarak şunu söyledi. Arkadaşlar bakın, servis hala gitmedi burada. İsteyen arkadaşlar servise binip gidebilir. Biz sizi burada zorla tutmuyoruz. Buraya gönül verenler, yani asla pes etmeyeceğim diyenler kalsın, diğerleri servise binip diğer görevlerine, birliklerine geri dönsünler dediler. Ve hafta sonu biz izne çıkarken hocamız gelip servisin kapısına vurup servisi durdurmuştu. Ve içeriye çıktık. Arkadaşlar işte biz iki arkadaşın kurstan düşeceğine karar verdik ama şimdi moraliniz bozulmasın diye onların ismini söylemiyoruz size. Pazartesi günü kuruldan sonra açıklayacağız. Hepinize iyi izinler deyip servisten inerdi. Biz şehir merkezine gidene kadar benim koşum zayıftı, herhalde ben giderim. Öbürü benim yüzmem zayıftı, herhalde ben giderim diye bütün hafta sonu ailemizle değil birbirimizle telefonlaşarak günü geçirirdik. Yani hiç kimse SAS Özel İhtisas Kursu'na gelen, SAS komando olmak için gönül veren arkadaşlar hafta sonunda rahat edeceklerini düşünmesinler. Onu da hocalar sizin için düşünmüş ve planlamış. Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Asla pes etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Çünkü böyle bir yapım yok. Doğamda, yazılımımda yok. Hani bilgisayarlarda, telefonlarda olur ya, böyle yazılımda olmayan bir şeyi zorla yapmaya kalktığınızda size uyarı gelir. Benim de böyle bir yazılımda olmayan bir şeyi soruyorsunuz bana. Benim pes etmek gibi öyle bir mentalite hiçbir zaman çocukluğumdan bugüne kadar hiç bende olmayan bir şey. Dolayısıyla ben bir yere tutundum mu, yani tırnaklarımı geçirdim mi, ancak oradan kurtulmam için bileklerimi kesmeniz gerekiyor. İşte SAS Özel İhtisas Kursu'na gelecek arkadaşların da bu mentaliteyle gelmelerini tavsiye ediyorum. Asla pes etme mentalitesiyle. Hiç güven atışı yaptınız mı? Bakın, güven atışı konusunda ben burada şimdi video çekimi olduğu için çok agresif olmak istemiyorum. Aslında biraz beni bilenler bilir, sakinimdir ama güven atışı dediğimiz konuyu belki bizi izleyenler bilmiyordur. Bir arkadaşınızı hedef kağıdının yanına koyarak yaptığınız atıştır. Biz özellikle silahın namlusunu dost kuvvete ya da kimi arkadaşınıza çevirmeyeceksiniz diye aylarca eğitim alıyoruz. Güven atışı da nedir? Bununla ilgili yapanlar zaten soruşturma başlatıldı ve başları belaya girdi. Bakın, bunlar kulağa hoş gelen şeyler ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atış talimnamesinde güven atışı diye bir şey yoktur. Bunlar gösteride yapılmış ve insanların başı bunu yaptığı için belaya girmiştir, ceza almışlardır. Bizler dosta ve tim arkadaşlarımıza asla namluyu çevirmeyiz. Boş silahı bile teslim ederken verdiğimiz eğitimlerde, çektiğimiz videolarda özellikle bunu belirtiyoruz. Boş silahı dahi arkadaşınıza çevirmeyin diye söyleyen bir kişinin arkadaşını hedef kağıdının yanına koyup da ateş etmesi nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu asla kabul etmiyorum. SAS komandoları su altında nasıl operasyon yapar? Şimdi bizim biliyorsunuz intikal vasıtalarımız vardır. Biraz önce söylemiştim, SAS komando karada, havada, su üstünde ve su altında görev yapar diye. Şimdi arkadaşlar diyor ki SAS komando havada nasıl görev yapar? Havada nasıl görev yapar? Havadan intikal vasıtalarını kullanarak operasyon alanına gider. Yani tabii ki helikopteri veya uçağı biz kullanmıyoruz. Ama uçağın, helikopterin gidemediği alanlar var. Bu alanlara biz Phase Drop, Repelling, Spy gibi donanımları, paraşüt, bunlarla o operasyon alanına gideriz ve operasyonu icra ederiz. Havada görev yapar, kastım bu. Su altında da. Su altında hem operasyon icra ederiz hem de su altı intikal vasıtalarını kullanırız.
sessiz yüzerek o operasyon, yani kıyı birliklerine, kritik kıyı birliklerine sabotaj düzenleriz. Bu çeşitli zamanlarda sessiz yüzmeyle olur veya sualtı intikal vasıtalarıyla olur ya da düşman gemilerine sızarak o gemilere limpet mayın yerleştirerek o gemileri infilak ettirmekte olur. Ya da dost unsurların düşman sularına, düşman sahillerine çıkarma yapacağı alanları, o bölgedeki mayınları ve deniz engellerini, beton olur, metal olur, bu deniz engellerini infilak ettirerek onlara güvenli bir hat açmakta olur. SAS komandoları su altında ve su üstünde yaptıkları eğitim ve görevler bunlardan ibarettir. Karşılaştığınız en ilginç operasyon neydi? Arnavutluk'ta Türk görev gücünde bulunuyordum. Biz orada Türk görev gücünün, Türk görev komutanının koruma görevini üstlenmiştik. Bizim oradaki yaptığımız spor ve eğitimler bütün görevlerde böyle hiç ara vermeden biz aynı şekilde eğitimlerimizi yaparız. Bu bir geminin platformunda olabilir veya bir kara görevinde olabilir. SAS komandoları eğitimlerine hiç ara vermeden devam ederler. Orada da Arnavutluk Özel Kuvvetleri Komutanı bizi görmüş ve özel kuvvetlerin deniz safhası liman içerisinde yapılacakmış. Türk görev gücü komutanımızdan rica etmiş. Ya demiş ki burada müthiş bir tim var. Kim bunlar? İşte SAS komandolar, Türk görev gücünün işte bizim koruma görevini üstlendiler. Onu yürütüyorlar deyince bizim deniz ayı safhamızda acaba destek verirler mi diye öyle talepte bulunmuşlar. Komutanımız da tabii güvenliği aksatmayacak şekilde destek vermemizi istedi. Biz iki arkadaş o özel kuvvetler kursunun deniz ayı safhasında Arnavut Özel Kuvvetler'de ders verdik, eğitim verdik. Yine bir dalış eğitiminden gelirken botumuzla limana doğru geliyoruz. Tabii limanın açıklarında dalış eğitimi tamamladık. Bir tane bot üzerimize doğru hızlı bir şekilde geliyor. Ama ilk Arnavutluğa geldiğimizde verilen briefingde bize demişlerdi ki ya boynunda altın kolye ve haç olan Arnavut mafyasıdır. Bakın bunlara çok dikkat edeceksiniz. O kulağımızda kalmıştı. Biz bottan kurtulmak için manevra yapıyoruz. Fakat bot ısrarla önümüzü kesmeye çalışıyor. İçerisinde de 4 kişi var. Bota zarar gelmesin diye yavaşladık. Yavaşlayınca onlar da yanımıza yanaştılar. Baktım bağırarak çağırarak bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. En sonunda bizim botu kendi botlarına bağladılar. Bota geçti 2 kişi. Motorun sağını solunu kurcalamaya başladılar. Biz tabii zarar görmesin diye bu sefer motoru stop etmek zorunda kaldık. Motorun kapağını açtılar. Yani sanki bir mal alacakmış gibi bizim motoru incelemeye başladılar. Biz İngilizce, Türkçe dilimiz döndüğünce kendilerini anlatmaya çalışıyorduk. Ama onlar ne İngilizce ne Türkçe anlamıyorlar. Arnavutça bize hakaret ediyorlardı büyük ihtimalle. Ve bir anda kişilerinden bir tanesinin boynunda altın kolye gördüm. Ve dedim ki tamam, olayı biz anladık. Şimdi iş ciddiye bindi. Çünkü bizim botumuzu, motorumuzu para verip almak istiyorlardı. Parayı çıkarttı, bizden bir arkadaşa uzattı. Biz de botta 3 kişiydik. Tabii bunun olamayacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu botun, motorun şahıs malı olmadığını veremeyeceğimizi söylesek de bunlar dinlemediler. Tabii ben botta bulunan 2 kişiyi kucaklayarak suya atladım ve onlar elbiseleri olduğu için panik yaptılar. Hemen dibe batarak onları ayaklarından aşağı doğru çekmeye başladım. Bir türlü botun krosunu bırakmıyorlardı. Çünkü panik yapmışlardı. Elbiseleri de ıslak olduğu için ağırlık yaptığından hemen ayaklarını bota atıp bota çıkmaya çalıştılar. Ben tabii botun öbür tarafından altından dalış yapıp bota çıktım ve ellerini oradaki kroslara bağladım. Ayaklarını atınca ayaklarını da bağladım ama bota çıktığımda zaten her yer karnavan içerisindeydi. Yani uzun yıllar boks yapmış olan bir abim vardı, 83'lü. O zaten ben bota çıkmadan 2 kişinin ameliyatını gerçekleştirmişti. Onları da botun içerisine yatırıp etkisiz hale getirmişlerdi. Botun içerisi her yer kan revan içerisinde ve müthiş bir gürültü var. Bize Arnavutça neler söylediklerini Türkçe anlayabiliyordum yani o seviyede. Tabii komik bir durum da oluşmuştu aslında. Onları bağladık ve biz limana doğru botu da yedekleyerek gittik. Limana geldiğimizde nöbetçi Arnavut askerlerin gözleri böyle fal taşı gibi olmuştu. Botun içerisinde yatan insanlar bağlı, işte bizi gördüler, böyle her taraf kan revan içerisinde. Neyse biz bu Arnavut mafyası 4 kişiyi alarak oradaki Arnavut askerlere teslim ettik. Daha sonra tabii o Ivori bölgesindeki işte komutanları geldiler, özür dilediler.
Türk Görev Gücü Komutanımızdan, ama Türk Görev Gücü Komutanımız da bizi metheden övgü dolu tabii takdirleri bize verdi. O da unutamadım. Çok güzel bir anıydı benim için. Katıldığınız en kritik ve en uzun operasyon neydi? En kritik ve en uzun operasyon Arnavutluk'ta icra ettiğimiz Türk Görev Gücü'nün güvenliğinin sağlanmasıydı. O görevde 7,5-8 ay kadar kaldık ve o dönemlerde tabii Arnavutluk'ta henüz güvenlik ortamı sağlanamamıştı. Kritik bir süreç yaşanıyordu. Komutanımız da Tiran'da devamlı toplantılara katılmak zorunda kalıyordu. Aslında 100 kilometrelik bir yol ve 1,5 saatte intikal etmemiz gereken bir yer, ama biz 4-5 saat sürüyordu bu intikal süreci. Dışarıda angajman kuralları gereği silah kullanmamız veya silah göstermemiz kesinlikle yasaktı ve biz o şekilde komutanımızın Tiran'a toplantılara katılmasına ya da diğer illerdeki diğer komutanlarla yapacağı briefinglerde güvenliğini sağlamakta çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü dediğim gibi angajman kuralları gereği yanımızda silah bulunduramıyorduk. Bizim 6,5-7 ay boyunca gerçekten böyle sıcak terler döktüğümüz bir görevdi. Risk açısından söylemiyorum, aldığımız sorumluluğu yerine getirmek açısından hep böyle gerildiğimiz bir görev olmuştu. 7,5 ayda uzun bir görevdi. Komutanımızı sağ salim güvenliğini sağladık ve diğer time görevimizi teslim ettik. O günden bugüne kadar da söylediğim gibi herhangi bir problem yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da SAS komandoları bütün görevlerini yine sıfır hata ve %100 başarıyla yerine getirecekler. Görev yaptığınız yıllar boyunca operasyonlar sırasında olağanüstü olaylar yaşandı mı? Olağanüstü olaylar yani şöyle çok yaşandı. Başıma çok olay geldi ama bundan bir tanesini sizinle paylaşayım. Yine İç Güvenlik Harekatı'nda Tugay Komutanımız operasyonlar haricinde operasyonlara katılan diğer bölüklere eğitim vermemizi istemişti. Biz taktik atış eğitimleri veriyorduk. İşte el bombası atış eğitimleri veriyorduk. Patlayıcılar hakkında genel bilgilendirme yapıyorduk. Yine bir bölükte böyle el bombası atış eğitimi esnasında bir başımıza ufak bir olay geldi. Pentatlon sahasında yapıyorduk. Biliyorsunuz pentatlon sahasında çeşitli engeller olur. Bunlardan bir tanesi de İtalyan çukuru deriz. Belli bir derinlikte bir çukurdan ibarettir. Onun içerisine girer ve çıkarsınız. Bizim yaptığımız yerde, yani orada aylarca eğitim yaptık. Pentatlon çukuru, işte bir böyle rampa vardı, ahşap rampa. Onun önünde merdane, onun önünde İtalyan çukuru vardı. Biz eğitimlere başladık. Eğitimler hassas el bombası atış eğitimleriydi. Onların fünyesi ayrı gelir. Biz el bombalarını iştirakleriz ve nasıl atılacağını arkadaşa gösteririz. O da o atış stiline uygun şekilde el bombasını emniyetli alana atar. Karşımızda istikam bölüğünün işte kum, mıcır, böyle kayaların olduğu bir tepecikler vardı. Ama arka taraf en az 5-6 metre çukur ve tüm atışlar oraya yapılıyor. Arkadaşa el bombasının fünyesini irtibatladım. Bir uzman çavuş arkadaşımızdı. Gösterdiğim stilde el bombasını attı ama o sırada dengesini kaybetti. Ve el bombası önümüzdeki o istikam bölüğüne ait kayalara çarptı ve tıngır mıngır önümüze doğru gelmeye başladı. Biliyorsunuz el bombasının 3,9 saniye ile 5,2 saniye arasında bir gecikme olur. Ve ben yani nasıl yaptığımı bilmiyorum. Yani onu yıllar sonra düşündüm. Tekrar o pentatlon sahasında arkadaşla da gezdik, tim olarak da dolaştık. Bunu ben bir türlü kafamda oturtamadım ve arkadaşı hemen kamuflajından çekerek kendimi aslında yere attım ama biz İtalyan çukurunun içerisine düşmüştük. Halbuki o eğitimlerde İtalyan çukuru en az bizden 4-5 metre daha ilerideydi. Ve biz o el bombasından İtalyan çukurun içerisine düşerek kurtulmuştuk. Benim dizim sakatlanmıştı. Arkadaş bacağımın üzerine düşmüştü. O da suratını düşerken vurmuştu. Suratı morarmıştı ve şişmişti ama netice itibariyle el bombası bizim 2-3 metre önümüzde patladı. Fakat biz hayatta kalmayı başardık. Fakat bu olayı, yani biz o İtalyan çukuruna nasıl düştük, o İtalyan çukuru nasıl olması gereken yerde değil, bizim arkamızdaydı. Onu bir türlü anlamlandıramadım. İşte takdiri ilahi. Hiç bomba imhası gibi bir operasyonda bulundunuz mu? Evet, İç Güvenlik Harekatı'nda yine Yamaç Karakolu'na giden köprünün altında geçen künklerin içerisinden kablolar çıktığı ihbarı gelmişti. Bize operasyon emri verildi ve biz gece farları kapalı araçlarla belli bir bölgeye kadar gittik. Daha sonra araçlardan inerek yaya o bölgeye kadar intikal ettik. Hemen bölgede emniyet tedbirleri alındı ve çeşitli sektörlerde timler
o bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapattılar. Jammer'ın şemsiyesine girecek şekilde patlayıcı maddeyi, jammer'larımızı devreye aldık ve tim komutanımız tarafından bu patlayıcı maddeyi zararsız hale getirme görevi bana verildi. Büyük bir künkün içerisinde tüm o köyün atık suyu geçiyordu ve yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde atık su vardı. Fakat atık suyun içerisinden kablolar toprak kısma doğru gidiyordu. Zaten köylüler de görmüş, TUGA'ya bunu ihbar etmişlerdi. Ben belime can halatı bağlandı çünkü infilak ettiğinde kalan parçaları çekebilmek için bize can halatı bağlanır ve çeşitli iyodi malzemeleri alarak belirlediğimiz sektörden patlayıcı maddeye doğru yaklaşmaya başladım. Tabii bölgeye yaklaştıkça kabloların suyun içine doğru girdiğini gördüm. Dışarıda ise bir poşete sarılmış, yani uzaktan kumandayla telsiz tertibatlandırılmıştı. Jammer'ın şemsiyesi altında olduğum için onunla bir endişem yok. Uzaktan infilak ettirme endişesi taşımıyordum ama patlayıcı madde miktarını bir an önce öğrenmem, başka bir tuzaklama var mı onu tespit etmem gerekiyordu. Ve ona göre timin belki de emniyetli saha diye bulundukları yer uygun değildi. Onlara en doğru bilgiyi vermem gerekiyordu. Suyun içerisine girdiğimde telleri takip ederek ellerimi o atık suyun içerisine soktum. Çünkü hiçbir şey görünmüyordu. Dediğim gibi yani bel hizamızı geçen bir atık suyun içerisinde çalışıyordum. Elimle yoklayarak 2 tane peynir tenekesinin üst üste konduğunu gördüm. Yani yaklaşık 10'ar kiloluk peynir tenekelerini patlayıcıyla doldurmuşlardı. Peynir tenekesinin içerisindeki fünyeyi patlayıcıdan ayırmak için çaba sarf ediyordum. Hiçbir şey görmeden, düşünebiliyor musunuz? Bir atık suyun içerisindeki başkası tarafından hazırlanmış bir el yapımı patlayıcıyı zararsız hale getirmeye çalışıyorsunuz. Yani orada o infilak ettiğinde benden hiçbir eser kalmayacaktı. Belki arkadaşlarım halatla benden kalan birkaç parçayı çekebilirlerse çekeceklerdi. Onun haricinde o atık suya karışacaktım ama ellerimle yoklayarak fünyeyi patlayıcının içerisinden çıkarttım. Daha sonra üstteki tenekeyi almak için altta bir tuzaklama mekanizması var mı? Yine eğilerek ona bakmaya çalıştım ama eğildiğimde su kafamı geçiyordu. Nefes alıp resmen o atık suyun içerisine dalıyordum. Ve orada da herhangi bir tuzaklama sistemi olmadığını görünce üstteki tenekeyi aldım. Fünyeyi emniyetli bir şekilde imha ettik. Peynir tenekesini de toprak alana çıkarttık. Diğer tenekenin de fünyesini ayırdım. Onu da imha ettik ve 2 tenekeyi toprak alana çıkarttıktan sonra artık tenekelerdeki patlayıcıların infilak etme şansı yoktu. Çünkü bir patlayıcının infilak edebilmesi için mutlaka onun fünyeyle irtibatlanması gerekir. Tenekeleri yandan kestiğimizde böyle kat kat yaptıklarını gördük. Yani patlayıcı maddenin parça tesirini arttırmak için bir kat patlayıcı madde üzerine jiletli tel, kat patlayıcı madde çivi, bir kat patlayıcı madde cam kırıkları, böyle parça tesirini arttırmak için tenekeleri doldurmuşlardı. Biz de o yamaç karakoluna giden köprünün altındaki el yapımı patlayıcıyı zararsız hale getirmeyi bana nasip oldu. Ve emniyetli bir şekilde zararsız hale getirip bir görevi daha başarıyla tamamlayarak TUGA'ya geri döndük. O görev esnasında hiç gözle görüntü alabiliyor muydunuz? Yani sadece ellerinizle hissederek mi ilerlediniz? Nasıl oldu? Sadece ellerimle, sadece teller dışarıya doğru çıkıyordu suyun içerisinden. Telleri takip ederek elimi suyun içerisine sokup fünyeye ulaşmaya çalıştım. Çünkü eğer telsizdeki irtibatı kesmeye çalışsaydım, yani o poşetin içerisindeki irtibatı kesmeye çalışsaydım, benim orada çalışma sürem uzayacaktı ve daha fazla risk alacaktım. Benim amacım önce fünyeyi patlayıcıdan ayırmak oldu. O yolu tercih ettim. Aslında patlayıcıya müdahalede çeşitli yöntemler vardır. Sizin patlayıcı ile kalacağınız süre bunu belirler. En kısa sürede en etkili yöntemi tercih etmeniz lazım. Her patlayıcı yanında kaldığınız sürede riskiniz artar. Mesela bazen filmlerde ve dizilerde görüyoruz. Bir patlayıcı maddeye tim komutanı ya da birisi müdahale ediyor. Diğer bütün tim de sanki mahalle konseyi toplanmış, orada bir parti veriliyormuş gibi o müdahale eden tim komutanının etrafında duruyorlar. Böyle gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Diğer personel farklı sektörlerde o bölgenin emniyetini alır. Sadece bir kişi o riski alır. Bu operasyonda da o riski ben almıştım ve şükürler olsun patlayıcıyı sadece el yordamıyla kontrol ederek bilgi ve tecrübelerimizde aldığımız eğitimle etkisiz hale getirmeyi başardık. Katıldığınız en zorlu operasyon neydi?
Şimdi SAS komandoları zaten sayı itibariyle belki biliyorsunuzdur. Hani 200'lü sayılarda olan bir özel elit operasyon birimi. Hep katıldığımız operasyonların tamamı çok kritik operasyonlar. Ama ben bir tanesini yine iç güvenlik harekatındaki yaşadığımız bir olayı sizinle paylaşayım. SAS komando timleri iç güvenlik harekatında operasyonlara katılmaya başladıktan sonra özellikle bizim operasyon icra ettiğimiz bölgelerde hainler büyük darbe vurulmaya başladı. Ve operasyonlarda özellikle bölge sorumlusu telsizden ağza gelmeyecek laflar söylüyordu. Özellikle de SAS komando timlerinin isimlerini geçirerek. Tabii ben burada hani şöyle kestim, böyle öldürdüm demeyeceğim. Bu hiçbir elit operasyon birimi personeline yakışmaz. Ben sadece şunu söyleyeceğim. O küfür eden SAS komandolara telsizi eline alıp 1 ay, 2 ay boyunca moral motivasyonu bozmaya çalışan o hain bölge sorumlusuna biz yaklaşık 24 gün sonra gereken cevabı verdik. Ve artık kimseye küfür edemiyor. Sadece onu söylemek istiyorum. Her görev çok zor, kritik görevlere biz gidiyoruz zaten. Yani normal bir göreve SAS komando personeli gönderilmez. Biz bu göreve gittiğimizde de yine o bölgede birçok bölüm diğer timler tarafından kapatıldı. Ve silah sesleri duyulduğunda biz aslında onların bulunduğu çok yakın bir bölgede onları çevirmiştik. Onlar silah seslerini duyduklarında zannettiler ki Türk askeri farklı bir bölgede, çok alakasız bir bölgede çatışmaya girdi. Halbuki o fake atıştı. O fake atışlara inanan yine bölge sorumlusu yine telsizi eline alıp saçma sapan konuşmaya başlıyordu. Halbuki bizse o esnada Tugay'dan gelecek harekat emrini bekliyorduk. Yaklaşık 7-8 dakika sonra operasyon emri geldi ve operasyon 40 dakika sürdü. 40 dakika sonra bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi. Operasyonlardaki en büyük dayanağınız neydi? En büyük dayanağım aldığım eğitim ve kursta bize verilen o psikolojik ve mental baskı yanı sıra fiziksel olarak donanımlarımız. Tabii görevlerde silah ve teçhizatımız da çok önemli. Artık silah teçhizat olarak da çok üst seviyedeyiz. Ben diğer birliklere özellikle yurt dışındaki bu Tier 1 birlik dedikleri DEVGUR'lar olsun, işte Delta Force'lar olsun ya da Special Air Service var biliyorsunuz. İngiltere Kraliyet Kara Kuvvetleri'nin çok özel elit operasyon birimi. Bunlara baktığımızda hep tarihlerinde başarısız operasyonlarla anılırlar. Ama işte SAS komandolarının tarihine baktığımızda sıfır hatayla yapılmış hep başarılı operasyonlar vardır. Bu da almış oldukları eğitim ve kullanmış oldukları teçhizatın çok üst seviyede olmasından kaynaklanıyor. Allah'ın sizi koruduğunu hissettiğiniz anlar oldu mu? Her zaman Allah bizi koruyor. Bunu her görevimde ben hissediyorum, her eğitimde hissediyorum. Özellikle eğitimlerde, görevlerde biliyorsunuz hiçbir ayrım yok. Canlı mermilerle ve gerçek patlayıcılarla eğitim yapıyoruz. SAS komandosunun için mesai mevhumu yoktur. SAS komandosunun eğitimi ne zaman biterse mesaisi o zaman biter. SAS komandosu ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide hep hayatlarını sürdürürler ve bir görev çantasının içerisine sıkışmış bir hayatları vardır. O yüzden ölüm korkusunu elbette her zaman hissediyoruz ama ölüm korkusunu onu yönetmeyi biliyoruz. Tabii Allah korkusu içimizde her daim var. Bununla ilgili de yine ufak bir anımı paylaşmak istiyorum. Toplam kalite yönetimi kursu açılmıştı. O toplam kalite yönetimi kursuna SAAT, SAS ve dalgıç arkadaşlar yani Kurtarma Sualtı Komutanlığı bağlısı görev yapan arkadaşlar katılmıştık. İşte kursu düzenleyen arkadaşımız bize sırayla sordu. Nasıl buluyorsunuz toplam kalite yönetimi silahlı kuvvetlerde uygulanabilir mi diye. Biz dedik ki yani uygulanamaz çünkü emir komuta zinciri var. Komutan ne emrederse disiplin esastır, hiyerarşik yapı esastır. O yapılır. İşte başka bir arkadaşa sordu. Peki toplam kalite yönetiminde işte uygulanamaz diyorsunuz ama en azından görevlerinizde sizin daha hızlı, daha doğru karar vermenize bir etkisi olabilir mi filan. Öyle söyle. En sonunda bir dalgıç arkadaşa geldi. İşte dedi bak kursları dedi buraya topladık filan. Ne diyorsun dedi. Kursların daha fazla gelişmesine katkısı var. İnşallah komutanım filan dedi. O da dedi ki ya bu toplam kalite yönetimini yapan, bunu organize eden biziz diye böyle dalgıç arkadaşımızla serzenişte bulundu. Daha sonra bütün arkadaşların fikrini aldıktan sonra kendisi
işte konuşmaya başladı. Arkadaşlar hiç kolay olmadı bu kursu buraya getirebilmek. İşte sizleri 2'şer hafta bu kursa dahil etmek. Her ne kadar arkadaşların farklı fikri olsa da ben Allah'ın izniyle inanıyorum inşallah dedi. Katkı sağlayacak size görevinize. Oradan bir arkadaş elini kaldırdı, dedi ki komutanım siz de dedi inşallah dediniz dedi. Yani ne kadar kendinizi tutsanız da Allah demek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden Allah her zaman her görevde bizim yanımızda. Ölüm korkusu hissettiğiniz oldu mu? Biz ölüm korkusu tabii ki etten kemikten yaratılmışız, hissediyoruz ama SAS Özel İhtisas kursunda öyle bir bize psikolojik, mental olarak bilgi veriyorlar ki biz adeta dönüşüyoruz. SAS Özel İhtisas kursuna ham bir çelik olarak giriyorsunuz ama SAS Özel İhtisas kursu bittiğinde o ateşe sokuluyor çelik, çekişleniyor, soğuk suya sokuluyor ve jilet gibi keskin bir komando bıçağı olarak çıkıyorsunuz. İşte bu dönüşüm fizik kondisyon olarak oluyor ama asıl mental olarak oluyor. Biz bir araçtaki yakıtın enerjiye çevrilmesi gibi özlemdi, ölüm korkusuydu. Bunları tamamen bir motivasyon aracı olarak kullanıyoruz ve görevlerimize daha fazla odaklanmamızı sağlıyor. Yani bunları kontrol edebiliyoruz. Bize SAS kursunda bu duygularımızı kontrol etmeyi öğretiyorlar. Bizim için ne kadar korkarsak, ne kadar özlem duyarsak o kadar daha çok odaklanma ve görevde başarılı olma imkanı sağlıyor. Ölüm korkusu geliyor. Söylediğim gibi o ölüm korkusunu ben bir enerjiye, bir motivasyon aracına çeviriyorum ve daha fazla görevime odaklanıyorum. Aslına bakarsanız Elon Musk biliyorsunuz çip taktı. Bazı rahatsızlıkları da önlemek için böyle bir proje geliştirdi. Elon Musk SAS grup komutanlığına gelip daha gelişmiş projeyi aslında onlardan kopyalayabilir. SAS kursunda hocalar bunu çip takmadan kursiyerlere yapıyor. Yani sizin duygularınızı kontrol etmenizi ve o korkularınızı bir motivasyon aracına çevirmenizi sağlayacak eğitimler veriyor. Kursun ilk günden son gününe kadar bu eğitimleri alıyorsunuz ve kursun sonunda brüveyi taktığınızda siz artık dönüşmüş oluyorsunuz. Ben SAS kursundan önceki hayatımı hatırlamıyorum. SAS kursunda bize istediğimiz zaman bilgileri hafızamızdan silmeyi ya da istediğimiz zaman istediğimiz bilgiyi hafızamıza yüklemeyi öğretiyorlar. Rehin aldığınızı düşünelim. Rehin aldığınızda o operasyonla ilgili bilgileri sizden kesseler, öldürseler, her türlü işkenceyi size uygulasalar alma imkanları yok. Çünkü o bilgiler siz isteseniz de istemeseniz de almış olduğunuz eğitimle tamamen siliniyor. Siz çok isteseniz de o bilgileri zaten söyleyemiyorsunuz. Bu vücut bunu kas hafızasıyla yerine getiriyor. SAS grup komutanlığı personelinin yani SAS komandolarının görevlerinde bu kadar başarılı olması, sıfır hatayla görev yapmalarının en büyük sebebi kas hafızasıyla görevlerini icra etmeleri. İşin içerisine duygu karışırsa, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünmeye başlarsanız mutlaka hata yaparsınız. O yüzden SAS komandoları kuruluş tarihinden bugüne kadar görevlerde görev şehidi vermemiştir. En çok duygulandığınız olay neydi? Ankara'ya gelmiştik. Orada başarılı bir görev icra ettikten sonra biz Deniz Kuvvetleri'ne bilgi veriyoruz. SAS timi olarak Ankara'daki Orduevi'nde akşam geçirecektik. Ertesi günde komutanımıza bilgi arz ettikten sonra İstanbul'a dönecektik. Ramazan ayıydı ve iftar açılmıştı. O yüzden Orduevi tıklım tıklım doluydu. Ben de arkadaşlara dedim ki yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı diye. Odalarımızı anahtarlarını aldık ama odalara çıkamadık. Dediğim gibi ezan okunmuştu. Biz de oruçlarımızı açmak için bir an önce yemek yiyebilecek bir yer arıyorduk. Oradaki resepsiyondaki işte arkadaşımız yer olmadığını söyledi bize. Biz de çantalarımızı resepsiyona bırakalım, dışarıya çıkıp yemeğimizi yiyip gelelim demiştik. O esnada buradan selam olsun kardeşim, meslektaşım tesadüfen o günde o saatlerde orada bulunuyormuş ve biz dışarı çıkarken onunla karşılaştık. Nereye gidiyorsunuz dedi. Ya dedik yer kalmamış. Biz de oruç açacağız. Dışarıda bir yemek yiyip gelelim konuşuruz. Öyle şey mi olur ya dedi. Kolumuza girdi. Bizi tekrar içeriye yönlendirdi. Böyle bir oda. Benmariler var. İçerisinde sıcak yemekler var. Uzun bir masa var. Bizden başka kimse yok. Bizi oraya oturtturdu. Bize güzel bir sağ olsunlar hizmet ettiler. Biz yemeğimizi yedik. O esnada iki genç arkadaş geldi içeriye.
Dediler merhaba, siz SAS timi misiniz? Galiba Bingöl'den İş Güvenlik Harekatı'ndan gelmişsiniz. Evet dedik, biz SAS timiyiz, siz tanıyabilir miyiz? Biz dediler özel harekattan, özel kuvvetlerden. Dedik buyurun oturun ya meslektaşlar, beraber yemek yiyelim. Oturduk, sohbet ettik. Böyle 2 saat geçmiş. Nasıl geçtiğini anlamadık biz. O kadar değerli arkadaşlardı ki. Onlar anılarını paylaştı. Biz orada yaşadıklarımızı konuştuk. Neyse dediler ki komutanım biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Yorgunsunuz, yoldan geldiniz. Yarın burada kalın, sizi ağırlayalım dediler. Dedik ki İstanbul'a dönmek zorundayız. Komutanımız bekliyor, ailelerimiz bekliyor. O yüzden bizi maruz görün ama başka zaman Ankara'ya geldiğimizde mutlaka sizi arayacağız dedik. Sizi de İstanbul'da bekliyoruz dedik. Ya komutanım ben sizden bir şey isteyebilir miyim dedi. Tabii dedim, ne demek? Ya bize dedi tişört verebilir misiniz, SAS tişörtü? Dedim kardeşim yani başım üstüne niye vermeyeyim? Tabii ki veririm ama bizim görevden geliyoruz. Bütün tişörtlerimiz terli, tozlu, yani çamur içerisinde. Adresini ver, sana İstanbul'dan güzel yeni 2 tane tişört göndereyim deyince arkadaş bir anda böyle biraz duraksadı. Acaba dedim yanlış bir şey mi konuştum? Komutanım dedi ben 0 tişörtü ne yapayım? Bana sizin o terli, çamurlu, o tozlu tişörtünüz lazım dedi. Böyle gerçekten bir an ya ben doğru yerdeyim dedim ya. Ya ben doğru işler yapıyorum. Doğru yerdeyim. O an yani şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Arkadaşların koluna girdim. Resepsiyondaki çantamızın yanına gittim. İçinden seçmeye çalıştım en temiz olanlardan. 2 tane tişörtümü onlara verdim. Bu gerçekten beni çok onur eden ve unutamadığım bir anıydı. SAS komandosu nasıl olunur? SAS komandosu öncelikle mesleğinizin 2. yılında Deniz Kuvvetleri'nde subay ya da asubay okullarından birisinde mezun olmanız ve meslekte 2 yıl görev yaptıktan sonra gönüllülük esasını göre, bakın bu en önemli konulardan birisi. Yani SAS komando kursuna gönüllülük esasına göre müracaat edebilirsiniz. Görev yaptığınız birliğe dilekçe yazarak ben SAS komando kursuna katılmak istiyorum demeniz lazım. Daha sonra seçmelere katılırsınız. Seçmelerde eğer yeterli testlerden yeterli dereceler elde ederseniz isminiz Deniz Kuvvetleri'ne gönderilir. Fakat Deniz Kuvvetleri'ne gönderildiğinde SAS komando kursuna katılacaksınız diye bir şart yok. Deniz Kuvvetleri o seneki tüm bölümlerdeki ihtiyaçlarını, kadro ihtiyaçlarını kontrol eder ve bazı branşlardan mesela seyir branşından ya da elektronik branşından bu sene benim kadrom yetersiz deyip sizin isminiz gitse dahi ve mesleğiniz elektronik branşındaysa sizi tefrik etmeyebilir. Eğer buradan da tefrik gelirse SAS Özel İhtisas Kursu'na başlarsınız. İşte SAS Özel İhtisas Kursu'na başladığınız anda aslında bir insan olarak dönüşümünüz de başlar. Biraz önce de söylemiştim. Yani ham bir çelik olarak girer, jilet gibi keskin bir komando bıçağı olarak çıkarsınız. Ve ondan önce yaşadığınız hayat unutursunuz. SAS komando olduğunuzda da aslında eğitimleriniz devam eder. Ve en önemli SAS komandoların özelliğinden birisi şudur. Bakın bu diğer elit operasyon birimlerinde yoktur. SAS komandoları emekli olana kadar teste tabi tutulurlar. Eğitim, değerlendirme, standartizasyon birimi tarafından her 2 yılda bir hem eğitim hem fizik kondisyon yönünden yeterlilikleri test edilir. Eğer yetersiz bulunan SAS komando bir sonraki timle tekrar eğitime tabi tutulur. Yine yetersiz bulunursa komandoluğu düşürülür. Bu hangi özel elit operasyon birimlerinde vardır. O yüzden mesleğinizin son anına kadar, emekli olana kadar hep belli bir seviyenin üzerinde hem fizik kondisyon hem de diğer görev, bilgi ve becerileri açısından kendinizi üst seviyede tutmak zorundasınız. SAT ve SAS komandoları arasındaki farklar nelerdir? SAS ve SAT komandoları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı özel operasyon birimidir. O yüzden de zaten biraz önce söylemiştim. SAS yani Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir komando birliği iç güvenlik harekatında operasyon icra ediyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve muharebe harekatı şerit rozetine sahip tek birliktir SAS komandoları. O yüzden ben burada sizlere bakın operasyonlarda yaşadığım anıları anlatıyorum. Eğitim ya da tatbikatlarda değil, operasyonlarda yaşadıklarımı anlatıyorum. Aslında SAS ve SAT bir elmanın 2 yarısı gibi. SAS komandoları ileri EOD eğitim alırken SAT komandoları da ileri taarruz eğitim alır. Bunun haricinde tüm eğitimleri aynıdır.
Hatta birliklerimiz bile neredeyse yan yanaydı. Birimiz Keçilik'te görev yaparken birimiz Riva'daydık. Daha sonra onlar tabii Anadolu Kavağı'na yeni birlikleri yapıldı ve oraya gittiler. Yani hem SAS hem SAT komandoları Türkiye'nin en elit sayılı operasyon birimlerinden birisidir. Sadece dediğim gibi eğitim farkı, birisi ileri taarruz eğitimi alırken birisi ileri İOD eğitimi alır. Tabii şöyle de söylemek istiyorum, ben aslında kendim de bu yurt dışındaki Tier 1 elit operasyon birimleri böyle ilk 10 sıralanmış. Ben şaşkınlıkla izliyorum aslında. Bu elit operasyon birimlerinin söylediğim gibi geçmişten günümüze baktığımızda o kadar çok operasyonları var ki, yani başarısız geçmiş operasyonları. Fakat SAS komandolarını ve SAT komandolarını orada göremiyorsunuz. Böyle garip garip birlik isimleri görüyorsunuz. Ben SAS, SAT komandolarını, jandarma özel harekatın hepsinin, özel kuvvetlerin bu listede olması gerektiğini ve bunu çoktan hak ettiklerini düşünüyorum. Suyun altında en fazla kaç dakika kaldınız? SAS kursuna 25 metreye serbest dalış yapamayan ve bunu en az 5 tekrar yapmayan kimse SAS komando bürvesini takamaz. 25 metreye serbest dalış yapabilmeniz için ciğer kapasitenizin çok üst seviyede olması gerekir. Bir kere 2 dakikanın üzerinde nefesinizi tutmanız gerekiyor. Bu ancak serbest dalış yaparak, scuba ile dalış yaparak ve çalışarak oluyor. Ciğer kapasitenizi serbest dalış yaparak ancak genişletebilirsiniz. Kapasitesini arttırabilirsiniz. Her SAS komando 2 dakika ve üzerinde nefesini tutabilir. Operasyonlar sırasında yeme içme gibi ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Şimdi yine dediğim gibi benim agresif olmamak için böyle çok nazik bir şekilde cevap vereceğim. Böyle videolarını izliyorum ben, çünkü bu arkadaşlarımın, meslektaşlarımın çekmiş olduğu bu videolara da hayranım. Onları da çok sıkı bir şekilde takipçisiyim ama bazen arkadaşlarımızın çok uzun görev oldu, 15 gün sürdü, kumanyamız bitti, suyumuz kalmamıştı, çok zorlanıyoruz gibi böyle cümlelerini esefle kınıyorum ve onların bu videolarının komik asker videolarında izlenmesini tavsiye ediyorum. Ya bir komando için yemek, su konuşulacak bir şey midir? Bu abesle iştigaldir ya. 15 günlük görev nedir? Bir SAS komandosu için 15 günlük görev konuşulmaz. Bunlar çekirdektir. Bakın 6 aydan, 8 aydan, 1 seneden önce SAS komandosu görevden gelmez. Sizlerin bu videolarda gördüğü görevler ya da haberlere, basın yayın organlarına çıkan görevler, SAS komandolarının icra ettiği görevlerden sadece suyun üstünde gördüğünüz o buzdağının suyun üstündeki kısmı. Birçok görevini bilmiyorsunuz. Asıl suyun buzdağının altında kalan kısmından ne halkımızın ne de birçok belki özel operasyon birimindeki arkadaşların bile haberi yok. O yüzden SAS komando hangi göreve giderse gitsin o görevi %100 başarıyla yerine getirir. O görevin şartları neyse onu yapar. Ne yemek, ne su, bunlar konuşulacak şeyler değildir. Ne bulursa onu yer, ne bulursa onu içer. Yemek mevzu olur mu ya operasyonda? Ben bunları duyduğumda açıkçası şaşırıyorum. Hiçbir SAS komandosundan böyle bir cümle duyamazsınız. Yılan, kurbağa, doğadaki ısırgan otu, acemik otu, ne bulursanız, çam yaprakları, her şey. Yani ağaçların içerisindeki kurtlar, ne bulursanız. Yani bazen arkadaşlar operasyonlarda böyle mükellef bir sofra, lokantada yemek yiyormuş gibi böyle bir hizmet bekliyorlar. Öyle bir şey yok. O gün ne bulursanız. Belki avcının koymuş olduğu domuz yakalamak için veya avlanmak için bir artık yemek olabilir. Belki sahile veya denize yakınsanız balık olabilir, midye olabilir, kestane olabilir. Veya bitki örtüsünden yenebilir bitkileri bilmeniz gerekiyor. Onlar olabilir. Ya da yılan olabilir, kurbağa olabilir. Her türlü, yani siz inanın bir SAS komandosu doğada kaç gün kalırsa kalsın evindeki rahatlıkla hayatını idame ettirebilir. Çünkü biz hayati idame eğitimlerini sadece hayati idame eğitimleriyle yapmayız. Diğer eğitimlerimizin de mutlaka başına veya sonuna hayati idame eğitimlerini koyarak onun çok daha ağır şartlarda olmasını sağlarız. Dolayısıyla biz operasyonlardan daha çok eğitimlerde zorlanan bir birliğiz. Bakın, operasyonlardan niçin daha çok eğitimlerde zorlanıyoruz? Çünkü eğitimlerimizi gerçek mermilerle ve gerçek patlayıcılarla yapıyoruz. O yüzden bizim kuruluş tarihimizden bugüne kadar görev şehidimiz yoktur. Ama eğitim şehidimiz var.
Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kalanlarına, yakınlarına, sevenlerine de sabırlar ihsan etsin. O yüzden biz zaten eğitimlerde aldığımız o bilgi ve tecrübeyle görevlerde de işte bu sıfır hatayla %100 başarıyla görev icra ediyoruz. Bir SAS komandosunun eğitimi tamamlandığında neler yapabilir? Biraz önce aslında değinmiştim. Tekrar açmak istiyorum. Bakın SAS komandosu dönüşen insan demektir. Kusursuz savaş makinesidir. Bunu şimdi böyle söylediğimde size biraz afaki gibi gelebilir ama SAS komandosu öyle bir kursa tabi tutulur ki bu dünyanın en ağır askeri eğitimlerinden birisinin verildiği bir kurstur. Ve kursa ham bir çelik olarak girersiniz. Söylediğim gibi bitirdiğinizde jilet gibi kesen bir komando bıçağına dönüşürsünüz. Duygularınızı kontrol etme yeteneğine sahip olursunuz. Fizik kondisyon olarak çok üst seviyeye çıkarsınız. Dalış, helikopter eğitimleri, patlayıcı madde eğitimleri, her türlü farklı eğitimlerle donanırsınız ve artık siz olmaktan çıkar, söylediğim gibi en kritik operasyonlarda %100 başarıyla görev yapacak birer savaş makinesine dönüşürsünüz. Meslek seçimi tekrar yapacak olsanız yine komando olur muydunuz? Kesinlikle benim şöyle bazı insanlar hani mesleğinde mutsuz olabilir ya da daha sonra mesleğe girdikten sonra farklı meslek dallarına yönelmeyi arzu edebilir. Ben tekrar dünyaya gelsem yine SAS komando olmak isterdim. Hatta şimdi bir imkanım olsa yine o kardeşlerimle, arkadaşlarımla omuz omuza mücadele verebilsem. Hani gerçekten çok severek, arzuyla yaptığım bir meslek. Çünkü SAS komando olunmaz, SAS komando doğulur. Ben SAS komando doğmuşum. SAS grup komutanlığı da biliyorsunuz biz hep söylüyoruz. Bu kulaktan kulağa artık böyle pelesenk oldu. SAS grup komutanlığı atanmışların değil, adanmışların görev yaptığı birliktir. Özel bir şey azdır, değerli bir şey azdır. Az bulunduğu için özeldir. SAS komandolarının sayısıyla ilgili tabii ki net bir rakam size telaffuz etmem mümkün değil ama sayıları çok az. 200'lerle diyelim biz onu belirtelim. O yüzden de zaten aldıkları görevler çok özel operasyonlarda ancak SAS komandolarını görebilirsiniz. Özellikle iç güvenlik harekatında SAS komando timlerine operasyon emri verildiğinde helikopter platformuna biz geldiğimizde şu kulaklar neler duydu neler. Yani özellikle jandarma özel harekat timinde olan arkadaşlar ya arkadaşlar SAS komandolarla gidiyoruz ben bir çocuğu daha arayayım ya da eşimi bir kere daha arayayım dediklerini yani inanın kaç kez kulaklarımla duydum bilmiyorum. Bizi gördüklerinde hem memnun oluyorlardı hem de aslında biraz herhalde mutsuz oluyorlardı. Aileleriyle bir kez daha vedalaşmak zorunda kalıyorlardı. Ben bunları defalarca yaşadım. Bu beni çok mutlu ediyordu, çok motive ediyordu. O kardeşlerime de asla bir şey olmadı. Ailelerine sağ salim döndüler. Hayalhanem hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Çok sıkı takipçisiyim. Gerçekten çok güzel projelere, çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Yani müthiş çalışmalar. Ben hayranlıkla izliyorum. Yani sizin hayranlarınızdan birisiyim aslında. En önemlisi de ben kendi alanımla ilgili özellikle bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının tanıtımına yönelik yapmış olduğunuz çabalar gerçekten aslında bir kamu hizmeti veriyorsunuz bir anlamda da. Bu yüzden ne kadar sizlere teşekkür etsek azdır. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı hizmetler veriyorsunuz. Çok güzel işlere, çok güzel projelere imza atıyorsunuz. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.